Selamlar herkese. Bu videoda birlikte Excel'deki yazım hatalarımızı düzeltmemize yarayan 3 tane metinsel fonksiyonu öğreneceğiz. Bunlar sırasıyla upper, lower ve proper. İngilizcelerini söyledim. Türkçe karşılıkları ise büyük harf, küçük harf ve yazım düzeni. Büyük harf formülünden şimdi başlayalım. Hücreye formül yazmak için ilk yaptığımız eşittirle başlamak ve ardından ben Türkçe Excel'de anlatacağım size. Eşittir büyük harf diyorum ve benden parantez içerisinde metni seçmemi istiyor. Yan taraftaki ismi seçtim ve bunu tüm listeye uygulayabilmek için hücrenin altındaki küçük artıyı çift tıklıyorum ve buradaki metinlerin tamamını büyük harfe çevirmiş oldum. Sıradaki diğer formül ise lower, İngilizcesi, Türkçe karşılığı ise küçük harf. Bir de gelin onu uygulayalım. Elimizdeki örnekte maillerde yazım yanlışı var ve bunları düzelteceğiz. Tamamını küçük harfe çevireceğiz. Tabii ki de tek tek yazmakla uğraşmayacağız. İngilizce kullananlar lower yazarak yapabilir. Ben küçük harf formülünü getirdim ve yine metni seçiyorum. Ardından küçük artıyı çift tıklayarak gönderiyorum. Bütün listeyi küçük harfe çevirmiş olduk. Son formül ise proper formülü, yani yazım düzeni. Yazım düzeni formülündeki kullanım ise biraz daha farklı. Kendisi kelimelerin ilk harflerini alıyor ve büyük harfe çeviriyor. Bu da çok bilinmeyen ama Excel'in güzel formüllerinden bir tanesidir. Eşittir yazım düzeni diyorum. Ardından hücreyi seçiyorum ve parantezi kapatıyorum. Şimdi ise küçük artıyı çift tıklarsak gördüğünüz gibi sadece ad soyadların ilk harfleri büyük harfe gelmiş oldu. Büyük harfe çevrildi. Proper formülünü de öğrendik. Bu videoda harika bir ipucu da göstermek istiyorum. Hücrelerden ziyade eğer şekillerin içerisinde yazdığınız yazılar varsa, örneğin ben buraya metinsel fonksiyonlar yazıyorum. Ardından şöyle biraz büyüteceğim rahat görün diye. Diyelim bu yazdığım yazıda bir yanlışlık var. Buraya da düzenleme yapmak istiyorum. Metni seçtikten sonra şeklin içerisinde klavyeden Shift F3'e basarsanız sıra sıra İstediğiniz opsiyonu seçip de durabilirsiniz. Bu da böyle şekillerin içerisinde yazdığınız çeşitli raporlarda, görsellerde kullanabileceğinizi düşündüğüm harika bir kısa yol. Örneğin ben sadece tamamı büyük harf olsun istiyorum. Az önceki gibi olmasın. Bu şekilde olmasını istedim ve Shift F3 kısa yoluyla birlikte bunu da seçtim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.